Merhabalar arkadaşlar, Zümre'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle supagne yapacağız. Supagneye önce kekimizle başlıyoruz ve bunun için gereken malzemelerimiz 150 gram şeker, 100 gram un, 2 oda sıcaklığında yumurta, 100 milim sıvı yağ, 20 gram da kakao. İlk önce yumurta ile şekeri güzel çırpıyoruz. Bir tutam da tuz ilave edeceğim. Çok değil, sadece şekerin tadını daha çok ortaya çıkarsın diye. Bunları güzelce köpük köpük olana kadar çırpıyoruz şimdi. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi içerisine unumuzu eleyeceğiz. Çok kısa bir tur çalıştıracağım. Tamam, sıvı yağımızı da ekliyoruz. Bu şekilde dibinde biraz un kaldıysa onu da karıştırdım. Kabarcıklarını almadan. Şimdi bunu bir borcama döküyorum. Küçük bir kek kalıbınız varsa dikdörtgen, ona da dökebilirsiniz. Şöyle hafifçe yayıyorum. Fazla kabaran bir kek değil zaten. Kabarmasını da istemiyoruz. Evet, bu şekilde gelişigüzel dağıttıktan sonra alt üst ayarında 175 dereceye fırına veriyoruz. Çıktıktan sonra da ne kadar sürdüğünü ben de sizinle paylaşacağım. Evet, yaklaşık 20 dakika sonra kekimiz hazır. Ben kürdan yardımıyla kontrol ettim. Bu şekilde 20 dakika sürdü. Siz fırınınızın ayarına göre bakarsınız. Çok kabaran bir kek değil, bu sizi yanıltmasın. Zaten supagne'nin keki ince olur. Bu da yeterince ince. Şimdi ben bunu soğuması için şöyle bir yere çıkaracağım. Bu şekilde üstünü temiz bir örtüyle kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Biz de supagne'nin yapılışına geçiyoruz. Supagnemiz için ise gereken malzemelerimiz 1 litre süt, 210 gram şeker, 45 gram un, 45 gram kakao, bir yumurtanın sarısı, 70 gram %60'lık kakao içeren bitter çikolata, 40 gram da tereyağı ihtiyacımız var. Öncelikle sütümüzden biraz ayrı bir kabın içerisine alıyoruz. Böyle daha kolay karışacaktır. Unumuzu ve kakaomuzu içerisinde önce güzelce karıştırıyoruz. Bu şekilde güzelce karıştıktan sonra, yani bu işlemi tencerede de yapabilirdik. Fakat tencerede sütün oranı çok olduğu için karışması daha uzun sürüyor. O yüzden az bir miktar sütle böyle ufak bir kabın içerisinde daha hızlı bir şekilde karıştırabiliyoruz. Şimdi bunu tenceremize geriye kalan sütü ekleyelim. İçerisine şekerimizi, yumurta sarısını ve karıştırdığımız malzemeyi de içerisine boşalttıktan sonra tekrar güzelce karıştırıp altını açıyoruz. Şimdi altını açabiliriz. Çok kısık bir ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamını alacak, göz göz olacak. Ondan sonra biraz daha karıştırmaya devam edeceğiz, pişirmeye devam edeceğiz. Un kokusu çıkması için çok değil. Belki birkaç dakika.
Onları zaten göstereceğim size. Şimdi kaynayana kadar önce bir hızlı aşamada ilerleyelim. Altını kısık dereceye açıyorum. Bu şekilde sürekli karıştırarak pişirmeye bırakıyorum. Evet, bu şekilde göz göz olduktan sonra 1-2 dakika daha böyle karıştırdık. Şimdi altını kapatıyorum. İçerisine bitter çikolatayı ekliyorum. Ardından tereyağımızı da ekleyeceğiz. Evet, hepsi güzelce karıştı. Şimdi diğer aşamaya geçelim. Bu aşamadan sonra spagnimizi bu şekilde kaselere doldurursak üzeri kabuk bağlayacaktır. Bunu önlemek açısından ve 1-2 gün sonra da hala ilk günkü gibi akışkan bir kıvamı olabilmesi açısından 2 tane yöntemimiz var. Şöyle içerisine şimdilik bir 2 tane atayım. Kısacası bu işlemle soğutmaya çalışıyoruz. Muhallebi soğuduğu zaman, yani spagnemiz soğuduğu zaman kabuk bağlamayacaktır. Kıvamı da aynı şekilde kalacaktır. Şimdi buzlar yavaş yavaş teker teker eriyene kadar karıştırıyoruz. Gerektikçe ilave ediyoruz ama önce tamamen erimesini bekliyoruz. Hala çok sıcak. Şöyle bir 2 tane daha atacağım. Toplam 4 oldu şimdilik. Bu yöntemle tadını da biraz daha hafifletmiş oluyoruz aslında. Yani daha yoğun spagne sevenler diğer yönteme geçebilir. Ben ikisini de denedim. İkisi de çok lezzetli fakat bu yöntemle biraz daha hafif oluyor. Diğer yöntemle daha yoğun kıvamlı, yoğun çikolata kıvamı oluyor. Ama tabii bu yöntem daha kısa sürüyor. Şimdi ben hızlandırmak istemiyorum. Bütün aşamaları görün diye. Şöyle dışarısını ellediğimiz zaman hala sıcak. Bir tane daha atacağım. 5 oldu. Buzlu soğuk su eklerseniz çok çabuk kıvamını bozabilirsiniz eğer ayarını kaçırırsanız. Ama böyle teker teker buz eklediğiniz zaman daha kontrollü bir şekilde ilerlemiş oluyorsunuz. Ve tadından da fazla bir şey eksilmemiş oluyor değil mi? Biraz ılıdı gibi. Şimdi böyle biraz bekleteceğim. Bakalım kabuk bağlayacak mı? Evet. Bayağı bir soğudu. Çok ılık. Oda sıcaklığına düştü neredeyse. 5 tane buz ekledik. Eğer bütün tarifi bu şekilde uygularsanız bir 7-8 saniye yeterli olacaktır. Dediğim gibi teker teker ekleyin. Kıvamını bozmadan şöyle güzel akışkan. Ara sıra tadına bakabilirsiniz. Ilık, güzel akışkan bir kıvam olduğu zaman buz eklemenize gerek yok. Önemli olan kabuklamayı önlemek ve 1-2 gün sonra da hala bu kıvamla aynı lezzeti tutturabilmek, kurumaması için. Diğer taraftan da çırptığımız da oldu. Onu da göstereceğim şimdi. Hemen servis aşamasına geçelim. Aynı şekilde kıvamını da göstermiş olayım sizlere. Diğeri de bu şekilde. Bu da aynı kıvamda. Dediğim gibi yavaş yavaş karıştırdığımız zaman çok fazla hava kabarcıkları olmuyor içerisinde. Şu anda ikisi de aynı derecedeler. Servis aşamasına geçebiliriz. Kaselerimizin büyüklüğüne göre kekimizi kesiyoruz. Bu şekilde kıvamını göstermeye amaçlı 2 tane kase ayarladım. Zemine keklerimizi yerleştiriyoruz. Fazla kabaran bir kek değil ama yine de yumuşak. Keklerimiz zaten soğumuştu. Şimdi önce makineyle çırptığımızın içerisine şöyle spagnemizi gezdiriyoruz. Kıvamını görüyorsunuz zaten. Şu anda neredeyse 1-2 dakikadır bekledi ama hiçbir
kabuklanma olmadı. Burada da diğer spagnimiz. Bu da aynı şekilde bekledi. Bunda da bir kabuklanma yok. Evet, spagnimiz şu anda biraz daha ılık olduğu için soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıyoruz. Servise yakında süslemeye başlıyoruz. Sizlere kıvamını daha güzel, daha iyi anlatabilmek için bir gece beklettikten sonra çekiyorum bu görüntüyü. Şimdi dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Biri dediğim gibi buzlu, diğeri ise mikserde çırparak soğuttuğumuz. Ben sunumumu bu şekilde hazırladım. Siz de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi kıvam testine geçelim. Kıvam testimizi de gördük. Gerçekten her iki yöntem de muhteşemdi. Bu tarifle, bu malzemelerle tam 7 tane bu kaseden çıkıyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.